Gerginliğinden kaynaklanan enerji bedenini kavurmasa Rise üşümekten kendini alamazdı. O gün omuzlarında taşıdığı yüke kıyasla Freljord'un acımasız şartları onu hiç etkilemiyordu. Acıkmış bir buz trollünün uzaklarda yankılanan uluması da gözünü zerre korkutmadı. Buraya vazifesini yerine getirmeye gelmişti. Vazifesine bayılmıyordu ama birinin bunu yapması gerekiyordu ve Rise artık kaçınamayacağı bir noktadaydı. Kapıya yaklaştığı sırada kendisini incelemek için çam kerestesinden duvarın üzerine üşüşen kabile savaşçılarının kürk hışırtılarını duyuyordu. Birkaç saniye içinde kapının üstünde istenmeyen bir misafir olduğu anlaşılırsa kendisini delik deşik etmeye hazır mızraklar belirdi. "Yago'yu görmeye geldim," dedi Rise. Pelerininin kapşonunu menekşe moru tenini gösterecek kadar sıyırarak. "Mesele acil." Rün büyücüsünü görünce duvarın üstündeki savaşçıların kararlı yüzlerine bir şaşkınlık dalgası yayıldı. Aşağı inip hep birlikte ağır kapıyı açmaya koyuldular. Kapı, karşısındaki bu davetsiz misafire dair kaygısını dile getirmek için isyan edercesine gıcırdıyordu. Bu mekanın fazla ziyaretçisi olmazdı ve bir şekilde buraya yolu düşenler de genellikle kendilerini başkalarına ibret olsun diye kaza geçirilmiş halde bulurdu. Öte yandan Rise'ın namı Runeterra'nın en yabani köşelerine bile giriş imkanı sunuyordu. "En azından birkaç dakikalığına hiç sorun çıkmasa," diye içinden geçirdi Rise. Onu süzüp en ufak açığını arayan, rüzgardan çatlamış acımasız suretlerin arasından geçip giderken içindeki kuşkularının hiçbirini yüzüne yansıtmadı Rise. Merakla gözlerine bakan olsa 5 yaşındaki bir çocuk büyük bir cesaretle ninesinin elini bırakıp onu daha yakından görmek için öne çıktı. "Sen büyücü müsün?" diye sordu teklifsizce. Çocuğa üstünkörü bir bakış atıp "Öyle bir şeyim," diye geçiştirerek yoluna devam etti Rise. Savunma duvarının arkasına uzanan patikayı bulması zor olmadı. Uzun yıllar önceki son ziyaretinden bu yana köyün neredeyse hiç değişmediğini görmek onu şaşırttı. Buz kristallerinden kubbe şeklinde inşa edilmiş, mavi ışıltısıyla çevresindeki soluk ahşap ve toprak yığınların arasından hemen ayırt edilebilen yapıya doğru seyirtti. Ezelden beri kafası çalışan bir adamdı. "Belki işbirliğine yanaşır," diye düşündü Rise. Kendisini bekleyen her türlü ihtimale karşı hazırlanıp mabede adım atarken. İçeride ihtiyar bir buz büyücüsü sunaktaki çanağa mey dökmekteydi. Yaklaşan Rise'a bakmak için döndüğünde onu sessizce yargıladığı her halinden belliydi. Rise kalbinin dehşetle sıkıştığını hissetti. Kısa bir duraksamanın ardından adam gülümsedi ve Rise'a nicedir kaybolan kardeşini görmüşçesine sarıldı. "Bir deri bir kemik kalmışsın," dedi büyücü. "Bir şeyler yesen iyi olur." "Sen yesen olmaz," diye karşılık verdi Rise, Yago'nun hafiften sarkan göbeğini işaret ederek. İki arkadaş sanki hiç ayrı düşmemişler gibi uzun kaygısızca gülüştü. Rise yavaş yavaş temkini elden bıraktığını hissediyordu. Şu dünyada dost diyebileceği sayılı insan vardı ve bunlardan biriyle konuşmak içini rahatlatmıştı. Sonraki bir saat boyunca Yago ile eski günleri yad ettiler. Yiyip içtiler ve ayrı kaldıkları günlerde olup bitenlerden bahsettiler. Rise başka bir insanla sohbet etmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu unutmuştu. Yago ile 2 hafta boyunca gece gündüz oturabilir, yiyip içip zafer ve mağlubiyet hikayeleri paylaşabilirdi. "Freljord'un bu ücra köşesine seni hangi rüzgar attı?" diye sordu Yago sonunda. Bu soruyla irkilen Rise bir anda hayaller aleminden çıkıp gerçek dünyaya döndü. Konuşmalarının bu anı için büyük bir özenle hazırladığı kelimeleri aklına getirdi. Eski dostuna Shurima'da geçirdiği günlerin hikayesini anlattı. Bu kadim diyara sadece bir gecede servet içinde yüzmeye başlayan ve küçük bir krallığınkiyle boy ölçüşecek kadar toprağa kavuşan göçebe bir kabileyi araştırmaya gitmişti. Rise durumu biraz daha yakından incelediğinde kabilenin elinde bir dünya rünü olduğunu keşfetmişti. Kabile ise ona direnmişti ve sonunda Rise sesini odanın sükunetine uyacak şekilde alçalttı. Sonra da bazen dünyanın selameti için berbat şeyler yapmaktan başka çare olmadığını açıkladı. Bazen o berbat şeyler aksi halde vuku bulacak korkunç felaketten daha iyiydi. "Korunmaları gerekiyor," dedi Rise nihayet sadede gelirken. "Hepsi korunmalı." Yago suratını asıp başını salladı ve iki arkadaş arasındaki sıcaklık bir anda havaya karışıp gitti. "Trolleri uzakta tutan tek şey olduğunu bile bile onu elimizden mi alacaksın?" diye sordu Yago. "Bugünün geleceğini biliyordun,"
dedi Rice hiçbir çözüm önermeden. "Yıllardır haberin vardı. Bize biraz zaman tanı. Bahar gelince güneye ineceğiz. Kışın ne şansımız olabilir ki? Aynı kelimeleri daha önce de zikretmiştin," dedi Rice soğuk bir sesle. Yago onu şaşırtıp ellerini kavradı ve nezaketini hiç bozmadan itiraz etti. "Aramızda bir sürü çocuk var. Üstelik kadınlarımızın üçünün karnı burnunda. Hepimizi felakete mi mahkum edeceksin?" diye sordu çaresizlik içinde. "Köyde kaç kişi var?" diye sordu Rice. "92," diye cevap verdi Yago. "Peki dünya üzerinde kaç kişi var?" Yago sessizliğe gömüldü. "Daha fazla bekleyemez. Onu almak isteyen karanlık güçler toplanıyor. Bugünden öte vaktim yok," diye talep etti Rice. "Onu kendin için kullanacaksın," diye kıskançlıkla çıkıştı Yago. Rice, Yago'nun yüzüne baktığında karşısında melun bir suret gördü. Rice'ın bir zamanlar tanıdığı dostunun çehresi gitmiş, yerini bir iblisin çehresi almıştı sanki. Rice, rünleri kullanmaması gerektiğini çok uzun zaman önce öğrendiğini, onları kullanmanın her zaman ağır bir bedeli de beraberinde getirdiğini açıklamaya başladı. Gel gelelim, artık karşısında duran bu kudurmuş adama laf anlatmak mümkün değildi. Ansızın Rice ağır bir sızı hissetti ve kendini yerde iki büklüm halde ağzından salyalar akarken buldu. Yukarı baktığında Yago'nun büyü mesafesinde parmaklarını hiçbir faninin elinde bulunmaması gereken bir güçle çatırdattığını gördü. Kendine gelen Rice buza hükmeden eski dostunu büyü gücünden bir çember içine hapsetti ve bu sayede ayağa kalkacak kadar zaman kazandı. Artık Rice ve Yago yüzleri birbirine dönük halde çemberler çizmeye ve çağlardan bu yana dünyadaki kimsenin tanık olmadığı güçleri kullanarak mücadele etmeye başladılar. Yago, Rice'ın tenini adeta 20 güneşin gücüyle kavurdu. Rice, etkili büyü saldırılarıyla karşılık verdi. İki tarafa da saatler gibi gelen bir sürenin ardından eski dostların çarpışırken ortaya çıkardığı güç mabedin duvarlarını aştı ve kalın buzdan kubbe dayanamayıp büyücülerin üzerine çöktü. Ağır yaralanan Rice kendini enkazın altından çekip çıkarmayı başardı ve dizlerinin üstünde doğruldu. Hayal meyal, perişan haldeki Yago'nun enkazdan çıkardığı kilitli bir kutuyu açmaya uğraştığını gördü. Rice, ihtiyar adamın gözlerindeki hırsı görünce kutudan neyi çıkarmaya çalıştığını ve emeline ulaştığında neler olacağını anladı. Büyü enerjisi tükenme noktasına gelmişti. Bu yüzden Rice eski dostunun sırtına çullandı ve kendi cübbesinin kuşağıyla onu boğmaya başladı. Hiçbir şey hissetmiyordu. Daha birkaç dakika önce bütün kalbiyle sevdiği adam göz açıp kapayıncaya kadar tamamlanması gereken bir vazifeye dönüşmüştü. Yago bütün gücüyle direndi. Ayaklarını sağa sola uzatıp basacak sağlam bir zemin aradı. Sonra da canını teslim edip yere yığıldı. Rice, Yago'nun kolyesinden koparıp aldığı anahtarla kutunun kilidini açtı. Başka bir dünyadan gelme, nabız misali sıcacık turuncu ışıltılar yayan dünya rününü kutudan çıkardı. Rünü, ölü arkadaşının cübbesinden kopardığı kumaş parçasına sarıp dikkatlice kesesine yerleştirdi ve mabedden tökezleyerek uzaklaşırken bir arkadaşını daha kaybetmenin yasıyla inledi. Rün büyücüsü gelirken de kendisini süzen, rüzgardan çatlamış yüzlerin arasından geçip köyün kapısına doğru topalladı. Kendisine saldırmalarını bekleyerek onlara yan yan baksa da köylüler onu durdurmak için kıllarını bile kımıldatmadı. Çevresindekiler artık yaman savaşçılar değil, kendi sonlarıyla yüzleşip afallayan basit insanlardı. Rice'a kocaman, çaresiz gözlerle bakıyorlardı. "Şimdi ne yapacağız biz?" diye sordu küçük çocuğun ninesi. Çocuk şimdi ninesinin kürk eteğine yapışıp kalmıştı. "Ben olsam buradan giderdim," dedi Rice. Kalmaları halinde trollerin karanlık çöker çökmez köye inip kimseyi sağ bırakmayacağını biliyordu. Köyün dışında ise daha da büyük tehlikeler pusudaydı. "Seninle gelemez miyiz?" diye sordu küçük çocuk. Rice durakladı. İçinden bir ses ruhunun derinliklerinde kalmış mantıksız bir şefkatin kalıntısı haykırıyordu. "Yanına al onları, koru, dünyanın geri kalanını unut." Oysa Rice unutamayacağını biliyordu. Rice, Freljord'un derin karları üzerinde güçlükle ilerlemeye başladı. Ardında bıraktıklarının yüzlerine bakmamayı tercih etmişti. Zira artık bunlar ölülerin yüzleriydi ve onun işi hala kurtulma şansı olanlarlaydı.